Merhabalar, bu videoda sizlere Excel'de toplama, çıkarma, çarpım ve bölüm işlemlerini göstermek istiyorum hızlıca. A1, A2 ve A3 hücrelerinde 2, 4 ve 6 rakamlarını görüyorsunuz. Bunları toplama, çıkarma, çarpım ve bölüm işlemlerini ben daha önceden formüllerine girdim. Onları videonun ikinci bölümünde tekrar kendim tek tek gireceğim. Nasıl yapıldığını da görürsünüz. Öncelikle toplama işlemini görüyorsunuz. Öncelikle eşittir yazıyoruz. Topla. Toplayı yazdığımız zaman zaten formül çıkacak. A1 noktalı virgül, A2 noktalı virgül, A3 parantezi kapatıyoruz. Toplamayı yapıyoruz. Ve sonuç zaten 12 çıkıyor. Ya da başka bir yöntem. Eşittir. Topla diyoruz. A1 2 nokta üst üste A3 yaptığımız zaman o A2'yi de kapsıyor. Parantezi kapatıyoruz. Ya da klasik bir yöntem, direkt eşittir yazıyoruz. Toplayacağımız hücreleri ya da sayıları, rakamları yazıp normal topluyoruz. Toplama için 3 tane yöntem var. Şimdi de çıkarmayı göstermek istiyorum. Çıkarma için herhangi bir formül yok. Direkt eşittir yazıyoruz. Mesela buradaki örnekteki gibi A3 eksi A2 eksi A1 eksi B1 eksi C1 vesaire yazabilirdik. Çıkarma bu kadar. Şimdi de çarpım işlemini göstermek istiyorum. Çarpım için de yine 3 tane yöntem var. Birinci yöntem, yine eşittir yazıyoruz. Çarpım yazıyoruz. Parantez açıyoruz. A1 noktalı virgül, A2 noktalı virgül, A3 parantezi kapatıyoruz. Bu şekilde A1, A2 ve A3 hücrelerimizi çarpmış oluyor. Bu birinci yöntemimiz çarpma işlemi için. Şimdi de çarpımın ikinci yöntemini göstermek istiyorum. Yine eşittir yazıyoruz. Çarpım yazıp parantezi açıyoruz. A1 hücresini seçiyoruz ve sağ alt köşesinden çekip aşağı çektiğimiz zaman, birazdan göstereceğim onu zaten. A3 yazıyor kendi otomatik. Yani A1 2 nokta üst üste A3 parantezi kapattığımız zaman A1'den itibaren A2, A3 üçünü de çarpıyor ve sonuç yine gördüğünüz gibi aynı 48. Şimdi de çarpımın üçüncü yöntemini anlatmak istiyorum. Yine eşittir yazıyoruz. A1 çarpı A2 çarpı A3 yazıyoruz. Enter'a basıyoruz ve bu işlemin sonucu da yine 48 oluyor. Bu da normal klasik bir yöntem. En basit yöntem aslında bu. Şimdi de bölüm işlemini göstermek istiyorum. Bölüm işleminde de 2 tane yöntem var. Bunlardan birincisi, öncelikle eşittir yazıyoruz. Bölüm yazıyoruz. Parantez açıyoruz. A2 noktalı virgül A1 yapıyoruz. Böylelikle A2'yi A1'e bölmüş oluyor. Bu birinci yöntemdi. Bölüm için ikinci yöntemde yine klasik eşittir yazıyoruz. A2 bölü A1 yaptığımız zaman A2'yi A1 hücresine bölmüş oluyor. Ya da normal direkt sayı ya da rakamda yazıp onları da birbirine böldürebilirdik. Bu da bölümün ikinci yöntemi. Şimdi de tüm bu işlemleri tek tek yazarak göstermeye çalışıyorum. Öncelikle toplama işleminden başlıyorum. Evet, şimdi toplama işleminin birinci yönteminde yine hücreyi seçtik. Eşittir yazdık. Orada topla yazdığımız zaman formül çıktı. Çift tıklıyoruz üstüne ve parantezi açtı. Sonra A1 hücresini seçtik. Noktalı virgülü koyuyoruz. A2'yi seçtik. Noktalı virgül. A3'ü seçtik. Noktalı virgül yapıyoruz. Parantezi kendimiz kapatıp Enter'a basıyoruz ve sonuç yine 12 çıktı. İkinci yöntem, yine eşittir yazdık. Topla yazdık. Topla yazdık ve otomatik alttan çıkıyor zaten formül. Çift tıkladık. Parantezi açtı kendisi. A1'i seçtik ve sağ alt köşesinde tutup aşağı çektiğimiz zaman A1 noktalı 2 nokta üst üste yapıyor. A3 yapıyor. Yani A1'den A3'e kadar toplamış oluyor. Üçüncü yöntemde yine eşittir yazdık. A1 artı A2 artı A3 yaptık. Direkt Enter'a basıyoruz.
Bu da en klasik olan yöntem. Toplama işlemi bu kadar. Şimdi çıkarma işlemini gösteriyorum. Eşittir yazıyoruz. Bunda formül yok. Direkt A3 eksi A2 yazdığımız zaman A3'ten A2'yi çıkarmış oluyoruz. Bunda herhangi bir detay yok. Formül de yok. Eşittir yazdık farklı bir şekilde. A3 eksi A2 eksi A1 yazdığımız zaman yine hepsini birbirinden çıkardı. Şimdi çarpım işlemine geçiyoruz. Yine eşittir yazdık. Çarpım yazdığımız zaman yine formül çıktı. Çift tıklıyoruz formüle. Parantezi kendisi açtı. A1'i seçtik. Noktalı virgül yazıyoruz kendimiz. A2'yi seçtik. Noktalı virgül yazıyoruz. A3'ü seçtik. Noktalı virgüle gerek yok. Parantezi kapatıyoruz. Enter'a basıyoruz. Şimdi ikinci yöntem. Yine eşittir yazıyoruz. Çarpım yazdığımız zaman yine çift tıklıyoruz. Parantezi otomatik kendisi açıyor. A1'i tutuyoruz. Seçiyoruz. Sağ alt köşesine tutup aşağı çektiğimiz zaman A1 2 nokta üst üste A3 yazıyor. Bunu manuel elimizle de yazabilirdik. Yine aynı işlem olacaktı. Şimdi üçüncü yöntem eşittir yazdık. A1 çarpı dedik. A2 çarpı dedik. A3 dedik. Enter'a bastığımız zaman yine çarpma işlemi klasik bir şekilde yapmış oluyoruz. Bölüm işleminde de eşittir yazdık. Bölüm yazdık. Enter'a iki çift tıkladık mouse'la. Parantezi açtı. Yine aynı A2'yi seçtik mesela. Noktalı virgül koyduk. A1'i ya da A3'ü A3 hücresine geldik. Noktalı virgül yaptık. A1 yaptık. Parantezi kapattık. Enter'a bastığımız zaman yine 3 sonucunu verdi. Yukarıdakinden farklı olarak bunu yaptım. Bu videoda Excel'de matematiksel işlemlerin temel olarak nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bu şekilde bize destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.